Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine bir hafta sonu sizlerle beraberiz. Her şeyden önce bütün Türkiye'nin, Türklerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Hepimize kutlu olsun. Evet, bu hafta sizi Hollanda'ya, Rotterdam şehrine bir Atatürk Müzesi'ne götüreceğim. Evet, şaşırdınız değil mi? Hollanda'da bir Atatürk Müzesi. Evet, bu Atatürk Müzesi aynı zamanda bir ev ve bu evin sahibi Bülent Türker. Bülent Türker bir vatansever, bir Atatürk hayranı. Evet, kendi çabalarıyla evini müze haline getirmiş ve Atatürk'ten ve yine Çanakkale savaşlarından bir sürü tesisatı biriktirmiş, evini müze haline getirmiş. Şimdi bu vatanseverin evine ziyarete gideceğim ve size yaptığım videoyla bu güzel, evet çok ama çok güzel müzeyi sizlere burada sunacağım. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Bu Rotterdam'daki bu müzeye lütfen Hollanda'ya gelip de görmeden gitmeyen olmasın. Rotterdam'da Atatürk Müzesi Bülent Türker dediğiniz zaman gönderdiğiniz mektuplar dahi ev numarasını, sokak numarasını yazmayın. Bu vatanseverin evine gidiyor. Yani bu vatanseverin müzesini, vatanseveri herkes çok iyi tanıyor ve aynı zamanda Hollanda Kraliyethanesi'nden de nişanları var. Çünkü çok sosyal bir aktiviteleri var. Deprem bölgelerine yardımları var. Evsizlere yardımları var. Çok sosyal bir adam ve ben kendisine hayran kaldım. Şimdi sizleri bu müzeye davet ediyorum. Buyurun. Güzel seyretmeler. Atatürk Müzesi. Daha kapıda bizi ne karşılıyor? Bakar mısınız arkadaşlar? Yurtta barış, dünyada barış. Bülent Bey, Nasılsınız? sağ ol, teşekkür ederiz. Sağ ol. Şimdi Bülent Türker'in evine geldik. O bir vatansever, Atatürk hayranı, Kemalist ve evini müze haline getirmiş. Şimdi Bülent Bey konuşsun. Biz Bülent çekim yapalım. Türker, aslan Kırklareli Vizeliyim. Yıllar önce maraton koşmak için Hollanda'ya geldim. Otostopla geldim. Burada birinci oldum ve tesadüf kaldım. Temizlikçi olarak girdiğim bankanın da sonra müdür oldum. Hayatım renklidir. En büyük Hollanda'da hazinem de dünyanın her yerinden topladığım, satın aldığım Çanakkale ve Atatürk malzemeleriyle dünyada yurt dışında ilk kez 10 yıl önce Çanakkale Müzesi'ni, son 2 yıldır da Atatürk Müzesi'ni kurdum. İşte müzemin eserlerini bugün sizlere takdim ediyoruz. Bu gördüğünüz Atatürk'ün gençliğe hitabı 1991 yılında Ankara'da Kız Sanat Okulu öğretmenleri 8 öğretmen 3 yılda bunu tamamlamışlar ve bu eser meydana gelmiş. Her santiminde 60 ilmik var ve tamamen altındır ve dünyada tektir. Bunun ikincisi yok. Muhteşem, çok güzel gerçekten. Rotterdam Atatürk Evi bu yıl böyle özel şallar yaptırdı. Çünkü biz yaklaşık 2 yıldır Hatay ve deprem bölgesinde yardımlarda bulunduk. Ben Altın Lale olarak, vakıf olarak 11 şehrin tüm şehirlerini gezdik, yardımda bulunduk, tüm kasabaları gezdik ve Hatay'ı unutulmaması için bir deprem müzesi yaptık, burada da görüyoruz. Ve de atamızın bir sözü, Hatay benim şahsi meselemdir de sözünü de bu şallara verdik. Bir tane de sevgili dostumuza Recep Işık Bey'e armağan ediyoruz. Bu güzel şal için bunu evimde bir köşeye asacağım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok değerli benim için. Çok teşekkür ederim Bülent Bey. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere efendim. Evet. Koyup Atatürk'ün şeyi ve İzin alınmış her yılda bunu değiştireceğiz. Bu sene Hatay koyup. Şuraya bakın. Hatay benim şahsi meselemdir. Bakın Hatay'a ne kadar önem verdiğini görün. Yine burada
Atatürk'ün orijinal bir mektubu. Kartal Lisesi'nde bir lise öğretmeninin Atatürk için yazdığı mektup bu. Orijinal mektup. Bakın Atatürk'le ilgili çıkan paralar. Evet. Bak demin gördüğünüz o şeyin bahçede bunun bana teslim edilişi. 91 yılında böyle bizim Evet. gerçi şeyde. Bunlar da Hollanda Merkez Bankası'nın bu yıl Atatürk'le ilgili 100. yılda çıkardığı paralar. Bakın Türkiye Cumhuriyeti yapmadı bunu. Bakın Hollanda 100. yılda Türkiye 100. yıl için paralar- Atatürk'le ilgili paralar basıyor bakın. Hatıra paralar. Şimdi müzeye giriyoruz. Bu da değişik oldu. Kraliyet ailesi. Kraliyet ailesi. Orijinal yağlı boya tablosu. Evet. İnşallah bir gün ona Orijinal yağlı tahmin böyle ediyorum, çok tahmin güzel, ediyorum. çok güzel. Buradan şimdi devam ediyoruz müzeyi anlatmaya. Evet. Bu Türkiye'nin Hollanda ile yaptığı ilk anlaşmanın Metni. Türkiye'nin metni. Türkiye'nin ilk gönderme. Atatürk ilk kez mektubunu Cumhuriyet kurulunca Hollanda'ya gönderiyor. Biz artık bir cumhuriyetiz. Bizi tanıyın diyor. İlk tanıyan da Hollanda. Bu mektubun fotokopisi 4 sayfalık bir Fransızca mektup. Artık biz cumhuriyeti kurduk. Biz bir devletiz. Bizi artık tanıyın diyorlar. İlk de Hollanda tanımış. O Evet. mektubun arşivlerden aldığımız kopyası bu. Kopya. Evet, bu çok önemli. Şimdi tekrar ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Hollanda kralına yazılan bir mektup bu ve Atatürk mektupta diyor ki biz Cumhuriyeti kurduk, bizi Tanıyın artık. tanıyın diyor. Ve ilk tanıyan da Hollanda. O mektubun kopyası. Birebir Evet. aynısı kopyası. Dünyada Türkiye Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülke Hollanda. İşte onun da kopyası burada. Bu da şimdi benim binlerce ben Mehmetçiklere özel araba gönderdiğim için o ayakları kopan Mehmetçikler bana bunu armağan olarak yapmışlar. Çok güzel, çok bir asker güzel. resmi. Onu da bana gönderdiler. Evet. Bunlar yine Atatürk için yaptırılan bir orijinal sigara, Atatürk'ün de kullandığı bir sigara kutusu. Bu da yok. Evet. Bakın Evet. Atatürk'ün resmi var. Atatürk'ün özel yaptırılan bir sigara Evet, kutusu. Atatürk'ün sigara kutusu. Gerçekten kendisine Atatürk'e ait olan bir sigara bu kutusu. patlamamış mermi. Evet. Bu da mermi kutuları. Savaşta kullanılan bakın Osmanlıca. Evet. Patlamamış mermi Evet. kutuları. Evet. Bu ölen bir subaya ait kemer. Kemer. Bu da Fransız komutanının savaş sırasında kullandığı pipo. Pipo. Yani adamlar düşünün pipolarıyla, çikolatalarıyla Sanki gezmeye geliyorlar. İçki şişelerine gelmişler. Ne kadar bizim dedelerimiz aç perişan olurken. Evet. Şimdi burada gördüğümüz süngüler Evet. Türk askerinin süngüsü. Evet, orijinal, Evet, orijinal Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda Bakın kullanılan bu süngü. düz karnına girdiği zaman yaralıyor, öldürmüyor. Evet. Bunlar da Fransız ve İngiliz askerlerinin süngüleri en uzun, en büyük. Bakın elleyin Recep Bey şöyle oluklu Oo. ve insanı öldürüyor. Evet. Düşünün işte bakın. Evet. Biz hem bizim ülkemizi işgal ediyorlar, biz Evet. ülkemizi savunuyoruz, Öldürmek biz için yaralama, onlar geliyorlar. öldürmek. Evet. Şöyle size bir tutalım da hem bir fotoğraf çeksinler hem de Evet. şöyle. Evet, bunlar Fransız ve İngilizlerin Tabii kullandığı binlerce süngüler. dedemizi kanına Süngüler. öldürdükleri şey. Öldürücü etkisi varmış bunların. Ve savaşta kullanılan tabii kim bilir kaç tane dedemizi Tabii, şehit ettiler. Bunlar Bunlar da Osmanlı'nın Kurtuluş Savaşı'nda ve Çanakkale Savaşı'nda kullanmış olduğu süngü. Orijinal süngü. Ve Bu yaralamamış. yaralıyor. Kalbine girmediği sürece yaralama Tabii, yapıyor. yaralama yapıyor. Evet. Muhteşem bunlar. Wow. Bunlar da o günkü çocukların savaş sırasında giydikleri efe elbiseleri. Evet. Efe elbiseleri. Bunlar Evet, efeleri. 10 Kasım'da bir 10 sene önce Evet. Güneydoğu'da Evet. şehit olan bir yeğenim şu an 105 olacak. Evet. Bu mektup savaş sırasında İngilizlerin uçaktan attıkları mektuplar. Atatürk bir haindir, Atatürk'ün arkasından gitmeyin diye attıkları broşürler, flyerler. Ha, evet, şunu da şey yapmak istiyorum, belirtmek istiyorum. Şimdi Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a gittiğinde padişah bir ferman çıkarıyor değil mi? Tabii. Nedir bu ferman? Yakalayın, Atatürk'ün yakalanması İdam. idam fermanı çıkarıyor. Atatürk için idam fermanı çıkarıyor. O bir haindir, yakalansın, Tabii. idam edin, emirlerim uymuyor diye. İngilizler de tabii işgal oldukça İstanbul 5 yıl işgal edildi. Yani İstanbul'u işgal Evet. ettikleri zaman orada da tabii İngilizler halkımıza teslim olun. Evet. Savaşmayın, direnmezseniz biz size iyi bakacağız dedikleri şeyler. Evet. İyi bakacağız, biz size işederiz dedikleri. Evet. Sizin garantinizi biz veriyoruz. veriyoruz. Her şey iyi olacak diyor Tabii İngilizler. yani halkı işgal kandırıyor. edilen bir ülkede Bunun ne için var? de
Atatürk'ün resmi olan bu el ilanlarını uçaklardan atıyorlar. Teslim olun, Bunu Atatürk'ün peşine yakalayın, gitmeyin. peşine gitmeyin. Bu O bir komutanın peşine haindir diye gitmeyin. tabii. O bir haindir ve yakalanırsa idam edilecek diye İngiliz uçaklarının Türk halkına yukarıdan attığı broşürler bunlar. Atatürk'ün peşine gitmeyin diye. Bu da şimdi çok enteresan bir bayrak. Bakın bu 1937 yılında çıkan bir bayrak. 37 yılında Ocak ayında bayrağa yazı yazmak serbest bırakılmış. Herkes işte Recep, Asuman, Bülent, Evet. Cumhuriyet falan yazıyormuş Evet. böyle. Evet. Bakmışlar olacak gibi değil. Herkes bayrağa bir şey yazıyor. Mart ayında 2 ay sonra Yasaklar. yasaklanmışlar ve o günden beri O de zamandan bayrağa yazı kalma- o günden beri de bayrağa yazı yazmak yasaktır. O günden Bayrak kalan koruma bir bayrak. yasası. Evet. Bayrak koruma yasası. Evet. Bunlar Atatürk için çıkarılan özel madalyalar. Bakın Ankara Anlaşması sırasındaki orijinal Atatürk'le ilgili broşür. Bunlar orijinal pullar. Evet. Bu Kemer. kemerler savaş sırasında işte o zamanlar kullanılan gelin kemerleri. Gelin Biliyorsunuz, kemerleri, evet. 3-4 tane Gelinlere Erzurum'da, takılan Kastamonu'da belirli yerde. Şu şapka. Orada da göreceksiniz. Atatürk'ün anafartalarda ve Trablusgarp'ta giydiği şapkalardan biri bir Türk komutanına ait. Orijinaldir. Evet. Bunun Atatürk Trablusgarp'ta da 1912'de bu şapkalardan kullanmıştır. Anafartalarda da kullandığı şapkaların birebir aynısı vardır. Ayrıca Atatürk'ün bu kullandığı şu tabancanın aynısının orijinali de bende var ama o Türkiye'deki müzede. Evet. Bunlar yine savaşta bir Anafartalarda. orijinal Evet, Çanakkale. Yeri. Bunlar Bunlar dedelerimizin orijinal kullandıkları- resimler. Bakın hala Farsça yazan orijinal resimler. Burası müze. Tabii. Ya bu yok müze değil şey burası. Ya hayır, sizin Savaş burası kitap müze yani. müzesi. Sizin evin Bu da müzesi yine diyorum. savaş sırasında bakın dedelerimizin Balkan Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, Giydikleri. Çanakkale'de giydikleri çarıklar. Bir şey yok, Çarıklar. ayakkabı yok. Evet. Yani bunlar Çıplak. çıplak. O soğukta, kışta soğukta, yağışta, kışta ve giydikleri deliler. Evet. Kurtuluş Savaşı'nda Balkan Savaşı'nda 1912'de bunları kaynatıp yemişler açlıktan. Ağaç kabuklarını, bak kabuklarını. Bakın Dedelerimiz ağaç kabuklarını yiyerek neler yaşamış Türkiye o ve zamanlar bakın, savaş şimdi sırasında. şu gördüğünüz tuzak. Evet. Uçaklardan İngilizlerin attıkları tuzaklar Evet. nereden atarsan at bu şekilde düşüyor. Ucuna zehir koyuyor İngilizler. Dokunduğunda Dedelerimiz yaralıyor. ayağını bastığı an giriyor ve ayağını kesmek zorunda kalıyorsun. ve zehirli olduğu 15 bin için tane dedemizin ayağı Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda İngilizlerin bu tuzaklarından yasak olmasına rağmen, böyle bir savaş suçu olmasına rağmen Evet. yaptıkları şeylerden. evet, keskin yıldız görüyorsunuz Bakın burada, bunlar. şurada da çarpışan mermi. 10 milyonda bir olan çarpışan mermi. Evet. Hiçbir yerde bulunmaz. Bakın bu gördüğünüz. Havada o tabii, kadar o kadar. uçuşuyor ki mermiler iki taraftan. Evet, o kadar. Ve şurada gördüğünüz resim askerlerin Çanakkale Savaşı'nda ölmeden bir gün önceki resimleri, isimlerle beraber. Bakın o günkü resimleri. Evet. Bu da İstanbul'un işgali sırasında Türk vatandaşların kullandıkları bir bıçak. Evet. Şu ceketinin altına koyup şuraya, Evet. şurasına koyup yani Evet. şuraya saklayıp Evet. aradıkları zaman bulamıyorlar. Burada Evet, olduklarını hemen. Bu tek bayraktır. Evet. Sancağımız biliyorsunuz Evet. Avustralya'da. Evet. Bayrak da buradan bu savaş sırasında nenelerimizin yaptığı, el işlemesi yaptığı altın sim işlemeli çok nadir bayraktır. Rahmetli Fatma Girik buraya müzeye bana geldiğinde 3. altın lalevi almıştı. Evet. 100.000 dolar bunu vermişti. Bana bunu ver demişti ama maalesef vermedi. Söyledi Evet. ben buradan her şeyi veririm ama bunu vermem dedim. Evet. Bunu o günkü gençler 100 sene önce dut ağacının üzerine koyuyormuşlar, toplanıyormuşlar, bunu alıp savaşa gidiyormuşlar. Wow. Çok nadir, ikincisi Evet. olmayan bir şeydir. Evet. Bu Hazreti Muhammed'in Kur'an'ının birebir aynısı. Evet. Bundan 1000 tane yapılmış, 100 tanesi Türkiye'de, Evet. onun bir tanesi de bende. Evet. Kur'an'ın birebir aynısı. Evet. Bu geçen seneki Altın Lale balosundan Evet. fotoğraflar. Bunlar da yine işte benim geçen sene bastırdığım Atatürk'le ilgili pullar. Pullar. Bu sene, Evet. geçen sene ve hala şu anda Hollanda'da mektuplarda Atatürk'ün pullarını kullanıyoruz. Ben birine mektup gönderirken 6 çeşit Atatürk pulu var. Yaptırdım bunları. Bütün mektuplarım Atatürk'le ilgili pullar. Avrupa'ya güzel. bütün dünyaya geçerli. Çok güzel. Yani hala Atatürk'le ilgili benim yaptığım, tasarımı yaptığım pullar. Çok güzel. Bu şu gördüğünüz
Atatürk'ün öldüğü günkü gazeteler. Geçen seneki altın lale. Şunu bir elleyebilir Tabii, miyim? tabii. Vefat ettiği gün Ulus Gazetesi'nin başlığı, bakın, orijinal gazete. Bugün gördüğümüz şey yine şey. Bakın ne yazıyor? Atatürk aşkındaki bu birlik büyük ölünün kurduğu rejimin remzidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk'ün kurduğu bir rejimdir. Bunu devam ettirmek çok önemli. Bakın. Evet, iki kişi 20 yaşındayken savaşıyorlar. 90-100 yaşındayken Çanakkale'de aynı yerde buluşuyorlar. İkisinde bir ayakları yok bakın. Evet, bakın, biri İngiliz askeri, biri Türk askeri, savaşmışlar 75 yıl sonra savaş yerinde buluşup dostluklarını, bakın. evet, ve ikisinin de bacağı kopuk. İkisi birinin sağ birinin sol bacağı kopuk. Orijinal, Evet. orijinal bir resim. Evet. Bunlar o zamanlar yaptırılan kahve fincanları. Bu Evet. nutuk. Evet. Bu da Nutuk'un orijinal nutuktu. Atatürk'ün 1927 yılında, bakın şurada var. Evet. Atatürk 1927 yılında meclis açılışında 150 tane milletvekiline orijinal nutuk hediye ediyor. Evet. O nutkun da bakın savaş haritaları da bunlar. Kurtuluş Evet. Şunu tekrar ediyorum. 150 tane mi? 150 milletvekili 150 milletvekiline Orijinal birer tane orijinal Nutuk'un kitabını dağıtıyor. Ve orijinal kitap bu. Bakın, Farsça yazıyor daha üstünde. Burada da bir tane var, 2 tane benim. Bunda Bir tane de burada var. Bu 150 kitaptan 2 tanesi Bülent Bey'in evinde burada. Çok manevi değeri var bunların. Tabii. Bunlar 100. yılla ilgili bir altın para, Atatürk parası yapmış, Atatürk'ün resmi. Oo. Ve onu bana hediye etti. Bunu dedi Evet, Almanya Merkez Bankası'nın tarafından başkanı. bana hediye edilen 100. yıl bakın hediyesi. bu savaş haritaları. Bunlar da çok değerli altındır bunlar. Bütün Atatürk'ün 10. yılda çıkan bir para. Bunlar Atatürk'le ilgili çıkan kahve fincanları. Bunlar bütün dünyanın her yerinde çıkan Atatürk'le ilgili savaşları. kitaplar. Benim içeride gördüğünüz madalyaların Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin çıktığı madalya şeyleri, Evet. dergilere çıkan isimler. Çok Azra Akın'ı da biliyor musunuz? Evet. Dünya güzeli yapımında en büyük emeği benim. Evet, Azra'yı öyle bakın şurada gördünüz. Azra'yı Evet. Londra'ya götüren benim. Bugün birinci olduktan sonra ikimizin Çok güzel. fotoğrafı Çok güzel. destek verdik. Burada 1994 yılında da benim doğduğum caddede benim ismim verildi. Benim Türkiye'deki yaşarken ismi Bülent Türker Caddesi. Evet. Doğduğum caddede benim ismim verildi. Çok Ne şanslısınız. Bu müzeyin dizaynını yapan hanımefendi de dün geldi, burada şu anda. Evet. Biraz sonra onlarla da görüşeceğiz. Tabii. Bunlar bizim, bakın şurada bir şey görüyorsunuz. Burada adres nasıl? Evet. Ne yazıyor mektupta? Bülent Türker, Rotterdam, Hollanda. Bülent Türker Rotterdam oynayan. Bakın Bülent Türker, Rotterdam değil. Bu mektup geliyor. O kadar tanınmış Hollanda'da. Günde 81 tane mektubun geldiği günler oldu. Rotterdam Belediye Başkanı o zaman da bana kraliyet madalyası verirken televizyon programında Hollanda'da öyle biri var ki bizim Rotterdam'da, Evet. bizim gururumuz, benden çok fazla tanınan ve benden çok fazla sevilen biri var. Hem de bir Türk, Bülent Türker'dir. Evet. Ona mektup gönderirsiniz. Evet. Adressiz gider ama bana gönderirseniz gelmez diye Evet, ne güzel güzel. bir konuşma yapmıştı. Şurada bir şey daha dikkatimi çekti de. Kolyeniz çok Ha, bu dikkatimi kolye- çekti. Bunun depremde bir ölen bir çocuk verdi. Depremde bir çocuk verdi. Bir bunu kurtarmış. Evet. Depremde ben yani bunu da söyleyebilirim. Ferdi olarak Türkiye'de depremde en çok koşturan, en çok kalan ve en çok yardım eden insan kendim Evet. diyebilirim. Biraz sonra dışarıda da deprem müzesi yaptık. Onu bahçede onu göreceksiniz. Tamam. Ve yurt Çok dışında da güzel. ilk kez deprem müzesi yapan 15 şehir ve kasabalara 1,5 yıldan beri giden, aylarca kalan kişiyim. Bunlar Evet. bir çocuk takmıştı. Ben bunu kurtardım. güzel. Tabii bunlar hep Evet. şeyler benim bunlar kitaplar, hep Çanakkale Evet. Atatürk'le ilgili kitaplar. Kendime de benim 9 tane kitabım var. Çok güzel. Çanakkale kitaplarım, Evet. yine Çanakkale kitabım, Atatürk'le Bunlar ilgili. sizin kendi Benim- yazdığınız Ben size kitaplar birer mı? tane şimdi bunları imzalayacağım birer tane. Tamam, Size çok veririm güzel. sana. Çok Bu Atatürk güzel. kitabı da benim. Atatürk'ün altın silahını satın alan kişi benim. Şeyde bakarsanız 2012 yılında Türkiye'den Arjantin Cumhurbaşkanı Turkuazade Ava'ya Evet. Atatürk Cumhuriyeti kurunca Atatürk'e hayranıymış. Cumhurbaşkanı olmuş. Silahın üzerine üst kısmına Mustafa Kemal Paşa, üzerine 29 Ekim 23, öbür tarafına da Turkuazade Ava kendi adını yazmış.
Evet. Ve ben bu şeyi 50 bin euroya o günkü 2012'de yani Evet. 14 sene önce Türkiye'deki evimi satarak bunu aldım. 81 kişi ihaleye girdi. Bu şeydeki Christie's Müzesi, dünyanın İngiltere'deki en büyük müzede açık arttırmayla 3 gün uğraştım. Açık arttırmayla ben aldım. Orada kasada inşallah onu da buraya Evet. getirip Anıtkabir'e vereceğiz. Arjantin'in Atatürk'e yapmış olduğu, hediye ettiği altın silahı Bülent Bey İngiltere'de müzeden satın alıyor. Türkiye'ye Atatürk'e gönderilmiş. Evet. İkinci Dünya Savaşı'nda 1944-45'te satılmış veya çalınmış. 7 tane sahip, 6 sahip çıkmış, 7. sahip benim. Evet. Şili'de, Arjantin'de, Evet. değişik ülkelerde Evet. satılmış. En son Şilili bir koleksiyoncudaymış. Evini satmış ve bu silahı almış İngiltere'de. Bakın Atatürk'ün silahını alıp Atatürk getirmiş. sevdasının olma şeyi. Bu müzemizin konukları geldi, verdi veya işte Hatay'daki çocukları deprem için destek yaptığımız. Çok güzel. Benim annemin lavanta tarlaları var. Hı. Bugün lavanta sabunları size birer tane Evet, çok armağan güzel edeceğim. kokuyor. Evet. Annemin Zehra Ana, Zehra Ata bak o da Ata var. Zehra Ata, Zehra Evet. annemin. Bunlardan size birer tane armağan edeceğim. Atatürk evi olarak da biz bunları veriyoruz biz size ve şeye. Evet. Bunları Evet. şunları genelde işte Evet. deprem bölgesindeki çocuklar yerine bu Çok müdür giriş tamamen bedavadır. Evet. Park bedavadır. Çay Evet. kahvemiz bedavadır. Şimdi göreceğiz her şey ücretsizdir. Bu Trakya bayrağı. Trakya bayrağı. Kurtuluş Savaşı Evet. Türkiye işgal edilince Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, Trakya biz demişler biz işgali kabul etmiyoruz. Evet. Biz ayrı cumhuriyet kuruyoruz. Trakya'da Trakya Cumhuriyeti kurmuşlar. Evet. Buyurun. 59 günlük devletin. Sonra Atatürk Kurtuluş Savaşı'na, Samsun'da Kurtuluş Savaşı'na başlayınca biz demişler Atatürk'ün arkasındayız. Cumhuriyeti iptal etmişler. 59 günlük Trakya Cumhuriyeti'nin bayrağıdır. Bunun Evet. ikincisi yoktur yani. Evet, 59 İngilizler işgal ettiğinde biz işgali kabul etmiyoruz demişler. evet, çünkü Sultan Vahdettin işgali kabul ediyor, pes oluyor, silahları her şeyleri veriyor. Fakat Kırklareli, Edirne, Tekirdağ Trakya isyan ediyor, bayrak yapıyorlar. biz ayrı bir cumhuriyet kurduk diyorlar. Biz 59 ayrı bir gün. cumhuriyetiz diyorlar. 59 gün sonra Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'na başladığını duyunca biz Onlar da katılıyor. ne biliyoruz? Biz Atatürk'ün arkasında gideceğiz diyorlar. Hollanda'da, Rotterdam'da Bülent Bey'in müze evindeyiz. Atatürk'ün müzesi var burada. Aynı zamanda Cumhuriyet'le ilgili çok güzel şeyler gördük. Fakat bu müzeyi kuran Türkiye'den gelen sevgili Nur Hanım. Evet. Nur soy isminiz ne? Göğmen Tanıtalım. Arslan. Göğmen Aslan. Aslan. Türkiye'den geldi Evet. ve bu müzeyi burada kurdu. İnanılmaz. Siz nasıl olduğunuzu ilk gördüğünüzde peki bu nereden Şimdi- geldi aklınıza? Ya benim aslında çocukluk hayalimdi. Müzeler benim evim gibi. Evet. O kadar çok müzeyi böyle hani ziyaret ederim. Mutlaka kapısına böyle girmeden ama ne olursa olsun. Evet. Hatta bunun için 2. üniversiteyi okuyorum. Çok güzel. Evet. Bravo. Tarihe, ya müzecilik sanki benim oyun parkım gibi. Evet. Bülent Bey'le de yolumuz kesiştiğinde onun hani çok 40 yıl işte topladığı objeleri, malzemeleri hep duyuyordum. Bu bana nasip oldu. Şans. Ve bu müzeyi Şans. siz kurdunuz burada. Ben kurdum, evet. Çok güzel, muhteşem. İlk geldiğimde her şey böyle fazlasıyla karışıktı. Evet. Yani bu malzemelerin biri bir yerde, biri bir yerde Tabii. atıl durumda. Bülent Bey sadece almış, Evet. koymuş. Evet. Sonra 12 gün gibi kısa bir zamanda ben burayı sabaha karşı 4'te falan böyle hani O kadar yoğun bir çalışmayla. evet o kadar yoğun bir çalışmayla tarihsel sıralamasına göre ve çok böyle duygu yüklü olarak Mutlaka. düzenledim. Şimdi inşallah vizede de çünkü Bülent Bey'in çok fazla malzeme var. Onların envanter defterlerini hepsini hazırladım. Yine Evet. kayıt altına aldım. Şimdi inşallah İzmir'de ve Çanakkale'de müze düşünüyoruz. Ve Öyle bunu mi? tabii ki. Siz İzmirli misiniz? Ben İzmir Devlet Opera ve Balet sanatçısıyım aslında. Bakın. Evet. Bakın. Fakat işte dediğim gibi müzecilik benim
Evet. başka. İzmir'de nerede düşünüyorsunuz bunu? İzmir'de şimdi aslında biz birkaç tane teklif aldık. Fakat böyle çok içimize sinen olmadığı için onları değerlendirmiyoruz. Şimdi şu da çok dikkatimi çekti benim. Mesela hançerlerle ilgili falan filan. Bülent Bey çok güzel anlattı bunları. Peki siz bunları nasıl keşfettiniz? Ne zaman, hangi tarihe ait? Şöyle, nasıl yaşadınız bunu? Nasıl duygularla bunları buraya dizdiniz ve nasıl öğrendiniz bu tarihi? Şöyle, bu konuda zaten Bülent Bey bana çok yardımcı oldu ama bunların bir kısmını aldığı müzayedelerde zaten elimize belgelerle geliyor. Tabii ki. Net belgeler zaten Tabii gördüm. tabii Belgeler net var belgelerle hepsinin. geliyor. Onların Evet. o tarih sıralamasına göre ben dizayn ettim. Çok iyi. Bülent Bey kendisi hani satın aldığı için ve hikayelerini de çok iyi bildiği için o benim en büyük rehberim oldu aslında Evet, bu konuda. evet. Çünkü hani dediğiniz gibi fakat mesela bazı kılıçlar var Çanakkale'den aldığı bir evden çıkmış. Evet. Mesela dedelerinden kalmış o kişi gelip Evet. Bülent Bey bir de bunu yaptığını bilenler de ona aslında rehberlik ediyorlar. Hani Tabii, benim tabii. dedemin bu kılıcı Evet. işte Çanakkale'de kullanıldı. Evet. Böyle hikayesi Çok olanlar güzel. da var. Zaten gidip araştırmış Tabii, Bülent Bey oralara. tabii. Ama Evet. belgeler Belgelerle, ışığında, her şey tabii. belgelerle, Mesela evet. ben vizede de o envanter defterini düzenlerken hep elimde belgeler var. Onlara dayanarak tarihlerini belirliyorum, Evet. yazıyorum. O zaten bana Evet. kolaylıkla rehber Evet. oluyor aslında. Zaten büyük bir silahı Ama almış gerçekten Atatürk'ün çok silahını. özel bir Yani insan. çok özel bir Çok insan. özel bir Gerçekten insan. büyük bir özveriyle Evet. yapıyor Ve bu iyi işi. ki, Ve evet. iyi ki. İyi Hani ki neden, evet. Nasıl toparlanıyor? Tabii. Buyurun. Şimdi biz Avustralya Müzesi'ne gittiğimizde Anzakların Atatürk Müzesi kurmuşlar orada Çanakkale ile ilgili. İnanın burada o kadar Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı ile ilgili o kadar çok şeyler gördüm ki inanın Anzaklarda bile bu kadar detaylı müzelerinde bu kadar detaylı şeyleri göremedik. Yani muhteşem bir müze kurulmuş burada. Teşekkür Muhteşem ederim. malzeme var burada. Evet, Çok güzel. evet. Çok güzel. Buradan Bülent Bey'e tekrar teşekkürlerimizi arz Teşekkür ediyoruz. ederim. Çok her şey çok güzel anlatıyor her şeyi Ve zaten. imkanlar Yaşıyorsunuz burada. dahilinde bu kadar oldu. Evet, çok Ama güzel. dediğim gibi iki hayalimiz var. Evet. Müze turu çok istiyoruz. Hani her yere, herkese ulaşmak adına. Herkese göstermek istiyorsunuz Evet, bunu. evet. Çok istiyoruz. Bir de dediğim gibi İzmir ve Çanakkale'de gerçekleştirirsek Evet. ki bunun için gereken hani mücadeleyi de vereceğiz. Evet, Şu an- Rotterdam'da Bülent Bey'in evine geldik ve evini müze haline getirmiş. Ve müzeye Nur Hanım yardımcı olmuş, kurmuş bu müzeyi. Ve Bülent Bey gerçekten Hollanda kraliçesinin takdirini almış, madalyalar almış, özel sertifika. Evet, burası deprem müzesi. Bu 11 ilden annelerin veya ölen çocuklarının veya işte ölen insanların birer tane anısı var 11 ilden Evet, de. Ve 11 dünyada ilden, tektir. evet. Her ilden, her kasabadan bakın şöyle işte mesela bunu bir çocuktan aldık. Bunu bütün de evi yıkılmış, tek turşusu kalmış. Çocuklarına mont verdiğim için tek savaşta depremde kurtardığı turşuydu. Aile bana turşuyu vermek şartıyla elbiseler aldılar. Burada Hatay'da arı kovanı bir çocuk kreşi. Evet. Evet. Karı koca öğretmen gencecik 5 gün çığlık atarak beklemişler, kurtarılmayı ölmüşler. Evet. Maraş'tan değişik yerlerden bakın bunun fotoğrafı. Bak şurada bir 10 lira var. Bir topraklar altında buldum. Her tarafı olmuş ama Atatürk böyle duruyor. Bakın Evet. burada da çok enteresan bir fotoğraf vardır. Burada bu. Karsu Dönmez'i tanır mısınız burada şarkıcı? Yok. Şu Hollanda'nın en meşhur şarkıcısı Karsu bizim Karsu. Karsu'nun Ha, tamam. nenesini ölmeden 3-4 gün önce en son ziyaret eden, deprem zamanında ziyaret eden bendim. Günlerce kaldım. Bakın bunlar hepsi depremin bir anısı olan, bir şey olan benim
Bak bu sokak en çok yardım ettiğim için sokağın tabelasını, bütün evler yıkıldı. Tabela kalmıştı bana 1610 Defne'deki sokağın şeyleri. Bunların hepsinin bir anısı var. Hepsinin Evet. bir aylarca Çok güzel. kaldık. Çok güzel. Çok ilginç her şey. Bu da yine Atatürk şeyidir. Evet. Bunun çok Nur güzel. Hanım'ın fikri. Birçok malzeme var. Bu gördüğünüz bir askerin üzerinden çıkan Kur'an kabı ve Kur'an. Bunlar savaşla ilgili orijinal madalyalar, İstiklal madalyaları, Fransız askerlerine verilen madalyalar. Bakın İstiklal madalyasının 4 çeşidi var. Kırmızı savaşanlara veriliyor. Bu kırmızı beyazlar da savaş arkasında hemşire ve diğer insanlara verilen savaştan sonra madalya. Bu bir Türk komutana ait dürbün. Burada da bir Türk komutanının saati var. Bu saatin öyküsü çok önemli. Burada Türk komutanının ismi yazıyor, Ahmet. Burada Osmanlıca 1915 yazıyor. Altın saat, Türk komutanının çalışır vaziyette olan bu saati Çanakkale Savaşı sırasında bir İngiliz askeri Türk komutanımızı şehit ediyor. Bu saati koparıp ganimet olarak alıyor. İngiltere'ye gidiyor. 97 yıl sonra 2007 yılında çocukları, torunları bu saati açık artırmayla satıyorlar. Açık artırmada dedemin Çanakkale'de öldürdüğü Türk komutandan aldığı saati satıyorum diye ibaretini görünce 9 günlük ihaleyi ben özenle takip ettim ve 4.000 euroya bunu açık artırmayla satın aldım. Şimdi bunun sahibini arıyoruz. Saat çalışıyor. İnşallah torunlarını buluruz da bunu dedelerinin saatlerini onlara gösteririz. Burası tamamen tarih kokuyor. O günkü ilaç kutuları, tabancalar, barutluklar, mermiler, her şey burada. Savaşla ilgili tüm dökümleri burada, belgeleri, dökümleri burada görebilirsiniz. Gerçekten bu müzede çoğu eserler Türkiye'de, devletimizde ve başka ülkelerde yok. Bakın yine burada çok önemli bir bayrak. İzmir'e giren ilk bayrak. 9 Eylül 1922 ilk bayraklardan biri. Komutanın beraatı, yani komutana savaştan sonra madalyası orada. Bu verilen beraatlar. Burada yine çok güzel. nadir Evet. bir şey var. Sancak Kur'an'ı Çanakkale Savaşı sırasında, Kurtuluş Savaşı sırasında en önde bayrak, bayrağın arkasında sancak vardır. Sancak biliyorsunuz o bölüğün namusudur. O bölükte savaşan askerlerin isimleri yazıyor. Ahmetoğlu Mehmet Trabzon, Hüseyinoğlu Fikret Kırşehir. Hangi askerin nereli olduğunu burada yazıyor. Bu şu anda dünyada çok nadirdir. Böyle bir tane rastlamak mümkün değildir. Bir 10 yıl önce bunları sırf fotoğraf çekmek için Kayseri'den profesörler gelip bu evde bu eseri fotoğraf çektiler. Gerçekten de o günkü bizim dedelerimizin isimleri olan, biliyorsunuz sancağı kaptırdığımız zaman da o bölük, o yenilik sayılıyordu. Sancak çok önemlidir. Bunlar yine savaştan orijinal topraklar. Çok güzel. Devam Muhteşem. edebiliriz. İçeride de Muhteşem. gördük. Oraları çek. Ben Bülent Türker. Rotterdam, Hollanda'daki Atatürk Müzesi'nin sahibiyim. Belçika'daki, Almanya'daki, Fransa'daki, Avrupa'daki tüm Türkleri Rotterdam'daki Atatürk ve Çanakkale Müzemize bekliyorum. Burası ücretsizdir. Lütfen çocuklarımıza Atatürk'ü öğretin. Bu müzeye ziyaret etmelerini sağlayın. Sizleri bu müzeye bekliyorum. Hollanda'dan herkese selam ve sevgiler gönderiyorum.